Evet, şimdi cihazımızı bir test edeceğiz. Test etmek için öncelikle şuradaki üçüncü gözden, bakın şöyle göstereyim. 12 voltu veriyoruz ve 8. gözden de eksiği verdiğimizde cihazımız çalışmaya başlıyor. Kutunun üzerine yaptığımız etikette de aynı şekilde gösteriyor. Şuradan 1, 2, 3. olan bizim 12 volt girişimiz ve sondaki 8. gözde bizim eksi girişimiz oluyor. Bu eksiye bağladığımız zaman ve 12 volta bağladığımız zaman cihazımız çalışıyor. Öncelikle ben şu şekilde bir yol izleyeceğim. Eksiyi sökeceğim ve buraya ölçü aletinin eksi ucunu bağlayacağım. Artıyı boşta bırakacağım. Çünkü ben ne yapmak istiyorum? Şuradaki çıkışları kontrol etmek istiyorum. Bu sebepten dolayı da buradaki eksiği buradan alacağız. Evet, öncelikle artıyı 3. kısımdan bağlıyorum. 8. kısımdan da eksiği bağlıyoruz. Şöyle ölçü aletine bağlayayım. Şimdi 12 voltumuzu açalım. Evet, ışığı yandı ve cihazımız çalışmaya başladı. Testimizi yapabiliriz. Öncelikle telefondan bir test yapalım. Wi-Fi kısmını açıyorum. Cihazın ben ağına bağlanmam gerekiyor. Şu anda ben test amaçlı bir şey yaptığımdan dolayı cihazın Wi-Fi ismine test yazdım. Bunu size gönderirken biz istediğiniz şekilde ayarlayabiliyoruz. Daha sonradan da değiştirilebiliyor. Yani hem ismini hem de şifresini değiştirebiliyorsunuz. Test ağına bağlanıyorum. Şifresini 1'den 8'e kadar rakamlardan oluşacak şekilde yaptım. Bağlan dedik. Evet, IP adresi alınıyor dedi, bağlandı. Şimdi biz uygulamamıza giriyoruz. Bizim Start Stop uygulamamız var. Şuradan versiyon 4 S3 açtık. Şu anda bağlantı durumunda. Bağlantı var yazdı. Kontak 1 şu anda kapalı. Kontak 2 durumu kapalı. Vites durumu boşta. Bu opsiyonel bir özellik. Bunun yaparken hatırlarsanız şurada yeşil bir aparat vardı. Bu yeşil aparat takıldığı zaman vitesin boşta olduğunu düşünüyor cihaz ve aracı çalıştırıyor. Eğer vites sensörü yapmak isterseniz o yeşil aparatı çıkartıyorsunuz ve oraya bir vites sensörü kendiniz yapabilirsiniz isterseniz. Şöyle ölçü aletini de ben yaklaştırayım. Şimdi onun alt tarafında da bizim cihaz sıcaklığımız var. 21.44 yazıyor. Oda sıcaklığını gösteriyor. Ayarlanan Wi-Fi adı test, bağlanılan Wi-Fi adı test. Zaten şurada bağlantı var yazıyorsa cihaza bağlanmışız demektir. Bağlanmadığımız zaman kesinlikle burada bağlantı var yazısını göremezsiniz. Bağlantı yok yazar veya bilinmiyor yazar. Şimdi cihazı bir test edeceğiz. Öncelikle ben start düğmesine basarak bir aracı çalıştıracağım. Basıyorum. Evet. ACC'yi ve kontağı açtı. Daha sonra marş yaptı. Marş yaparken de ACC'yi kesti ve marşı bıraktığı zaman ACC'yi de tekrar geri açtı. Şimdi stop düğmesine basıyoruz. Evet, zaten burada da yazıyor kapalı açık diye. Elle çalıştırmayı deneyelim. Buradan kontak aç dedik. Şimdi kontak aç dediğimiz zaman şuradaki birinci kısım ve ikinci kısma 12 volt enerji gelmesi gerekiyor. Bakalım geliyor mu? Evet, şu anda bunda var. Bunda da var. Herhangi bir sorun yok. Kapatalım kontağı. Şu anda var mı? Yok. Var mı? Yok. Şu anda demek ki bu iki tane rolemiz çalışıyor. Marşı deneyeceğiz. Marşı denemek için de yine kontak aç dedik. Kontak aç dedikten sonra marşa basarken şurayı da aynı şekilde ölçmemiz lazım. Şimdi bunu gösterebilmek için ölçü aletini şöyle kenara aldım. Marş kısmına da ölçü aletinin diğer ucunu değdiriyorum. Kontak aç demiştik. Şimdi marşa basıyorum. Evet, 12 voltu veriyor. Bıraktık. 12 voltu kesti. Herhangi bir sorun yok. Kontak kapat. Kontak aç. Marş bas. Ve marşı bıraktığımız zaman kesiyor. Kontak kapat dedik. Herhangi bir sorun yok. Buradan çalışıyorsa diğer kısımlardan da sorunsuz bir şekilde
çalışacaktır. Fakat tabii ki onların da tetiklemesini denememiz lazım. Şimdi tekrardan bir test yapalım. Şu anda enerji yok birinci kısımda. Kontak aç dedik. 12 voltu gördük. Şimdi marşa basalım bakalım ne yapacak. Marşa bastığımız zaman bakın birinci kısımdaki enerjiyi kesti. İkinci kısımda var. Bunu neden yapıyor? Dediğim gibi aksesuarları kapatıyor. Yani teybi vesaire marş esnasında kapatıyor arkadaşlar cihaz. Daha sonradan marşı bıraktığımız zaman tekrardan teybe enerjiyi verip tekrar geri açıyor. Bunun da özelliği bu şekilde, bilginiz olsun. Herhangi bir sorun yok bu konu hakkında. Şimdi bu kabloları söküp sadece tetikleme amacıyla bir deneme yapacağız. Şimdi ölçü aletini aradan çıkardım, söktüm. Zaten rölelerin çalıştığını gördüm. Eğer röleler çalışmıyorsa lehimlerinizi kontrol edin arkadaşlar. Yani şu rölelerden herhangi bir tanesi çalışmıyorsa büyük ihtimalle transistörlerin bacaklarında bir sorun olabilir. Onları bir kontrol edin. Şuradaki dirençlerin de bacaklarını kontrol edebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar kumanda tetiklemesini test edeceğiz. Kumanda tetiklemesinin bulunduğu kısım şu 7. olan bölüm. Buraya 12 volt geldiği zaman cihaz bunu algılıyor ve aracı çalıştırıyor. Ne zaman çalıştırıyor? İkinci tetiklemede. Yani bir kere basıyorsunuz, bir süre saymaya başlıyor. Ve ikinci tetiklemede ise aracı çalıştırıyor. Üçüncü tetiklemede ise aracı durduruyor. Onu da test edelim. Şimdi buradaki 12 volt kullanarak kumandayı tetikleteceğiz. Bakın şuraya taktım. Şuradaki kısma 12 voltu bir kere gönderdim. Ne yaptı? Süre saymaya başlıyor şu anda. 30 saniye bir süresi var. O 30 saniye içerisinde tekrar tetiklersem aracı çalıştıracak. Bastım. Evet. Kontakları açtı, kapattı. Marşa bastı. Bakın şurada da yine gösteriyor. Yani telefonumdan da ben aracın çalıştığını da görebiliyorum. Bilginiz olsun. Sıcaklıkta an ve an buraya geliyor. Bilginiz olsun bundan da. Şimdi tekrardan tetikletiyorum ve aracı durdurdum. Kontakların kapandığını da buradan görüyorum. Şimdi iç butonu test edeceğim. Bu iki kısım birbirine değdiği zaman iç buton aktif olmuş oluyor. İç butonu test etmek için şu şekilde bir kablonun bir ucunu buraya bağlıyorum. Bu arada şöyle bir şey söyleyeyim. Şu 12 volt kısmı var ya, şurası arkadaşlar. Bu şuradaki gözlerin birine değerse, yani şu iç butonun, bu cihaz arızalanır. Bilginiz olsun. Bu mikroçip yanar. Yani bu 12 voltu test ederken dikkat edin, bir yere değmesin. Şu taraflar önemli değil ama buradaki iç butona değerse eğer cihaz arızalanıyor. Bilginiz olsun. Şimdi biz ne yapacağız? 12 volt tetiklemeyi şu 7. gözden vereceğiz. Ne yaptık? Süre saymaya başladık. İç buton aktif hale geldi. İç buton aktif hale gelince bir kere basıyoruz. Ne yaptı? ACC'yi açıyor. Bunda ACC özelliği var. Bakın ACC'yi açtığını da buradan görebiliyoruz. ACC'yi açtıktan sonra biz ne yapacağız? İkinci bir tetikleme yapacağız. Ne yapacak? Aracı çalıştıracak. Fakat bir 10 saniye bir süre var burada. Bir 10 saniye doldu ben konuşurken. O yüzden bastığım zaman kontağı kapatacak. Bakın ACC'yi kapattı. Şimdi ben tekrar tetikleme gönderiyorum ve hızlı bir şekilde yapacağım bunu. Bir kere tetiklettim. Bastım. ACC'yi açtı. Bir daha bastım. Kontağı açtı. Bir daha bastığımda marş yapacak. Evet. Marş yaptı. Aracı çalıştırdı. Ve tekrar bastığımızda aracı durduruyor. İç butonda gayet sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Herhangi bir sorun yok. Bunun da testini yapmış olduk. Kombinasyonları deneyebilirsiniz. Mesela ben telefonumdan çalıştırdım aracı. Ne yaptık? Kontaklar açıldı, marş yaptı. Araç çalışıyor. Ben ne yapacağım? Durdurmak istiyorum. Nereden durduracağım? Kumandadan. Bakıyorum. Tetiklemeyi yapıyoruz. Evet, aracı durdurdu. Herhangi bir sorun yok. Yani kombinasyonlar da çok güzel bir şekilde çalışıyor. Şimdi testini bitirdik. Güzel bir şekilde cihazımız çalışıyor. Herhangi bir sorun yok. Şöyle etiketi karşınıza koyarsanız ve bu şekilde bakarak yaparsanız daha iyi olur. Çünkü pinlerinin ne işe yaradığını buradan görebilirsiniz. Ben bunları ezberledim artık yapa yapa. O yüzden bunu koymasam da hangi gözün ne işe yaradığını biliyorum. Hemen
bağlayabiliyorum. Bakın şuradaki kumanda tetiklemesi. İkinci basışta aracı çalıştırıyor. Üçüncü basışta aracı durduruyor. Şu anda herhangi bir sorun yok. Siz de bu şekilde cihazı yapabilirsiniz. Şimdiden size kolay gelsin diyorum. Hoşça kalın.